Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kadife iple ördüğüm çok kolay ve şahane bir anahtarlık yapımı anlatacağım. Birlikte öreceğiz. Kadife iple ördüm. Çok basit ve görüntüsü de çok tatlı bir model oldu. Hemen malzemeleri hızlıca sizlerle paylaşmak istiyorum. Ördüğümüzde zaten aşamaları göreceğiz. Birlikte öreceğiz. Hemen kadife ipim. Öncelikle yine bebe mavisi bir ip kullandım. Bu ipi de zaten diktiğimizde göreceksiniz. Şu anda nerede kullandınız diye soracaksınız Ayşe Hanım. Onu birlikte ilerleyen zamanlarda ördükçe anlayacaksınız. Dikim aşamasında yine kullandığım ana renk olarak hangi ipi kullanıyorsanız zaten çok fazla görünmüyor ama arada dikerken kullandığımız için yine mavi tonlarında olması daha iyi olacaktır. Kullandığınız kadife ipi hangi renkse o ipe uygun Alize Cotton Gold herhangi farklı bir iple de yapabilirsiniz bunu. Sade dikme aşamasında lazım olacak bize. Ve bir de sarı bir ip, papatya ortası içinde kullandığım ipimiz yine sarı, ortada kullandığımız renk. Sarı olarak papatyaya uyumlu bir renk olduğu için tığ 3 numara 3,5 milim olursa da iyi olur. Ben 3 numarayla ördüm. Ve yine 2 numarayla 1,75 milimle yine şu orta kısmını öreceğiz. Tığlarımız bu şekilde. Bir de anahtarlık aparatı gerekli. Hemen başlamak istiyorum. Hızlıca bir de silikon, yine içine boncuk silikon doldurarak, bir de ilmek ayırıcı olursa bununla daha net, kadife ip biraz örüldüğünde kendini belli etmeyen bir ip olduğu için kullanabilirsiniz. Ben bazen kullanıyorum, bazen kullanmıyorum. Hemen sihirli bir halka yaparak başlıyorum. Ortasına bir zincir çekerek, çok elimde sıkmıyorum. İki, üç, dört, 5 adet sık iğne yapıyoruz. Burada ilk sık iğne tepemiz belli oluyor zaten. Evet, ilk tepeye bakın, tekrar göstermek istiyorum. Biraz sık ördüğünüzde zor oluyor bulması. Hemen kaydırma yaptım. Burası orta kısmımız oluyor. Bir zincir çektim ve buraya şöyle takıp ilk yaptığım ilmeğe yani unutmamak adına nereye battığımız, bakın ilk yaptığımız sık iğne. Şimdi ilk sırada 5 sık iğne yaptık. İkinci sıramızda da bu 5 taneyi çift batarak 10 sık iğneye çıkaracağız. Üçüncü sık iğnemizi yapıyoruz. Çift batıyoruz her sık iğne tepesine. Farklı iplerle de yapabilirsiniz bu papatya anahtarlığı modelini. Ama kadife iple daha böyle bir tatlı oluyor. Evet, 8.'yi yaptım. Bir, ilki bu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın 4, 6, 8, 10 tane yaparak buraya birleştirdik. Daha böyle çevirdiğinizde daha net görünüyor. Bakın arkadaşlar, ilmeklerimiz
hemen bir zincir yine çekiyorum. Aynı birleştirdiğim yere bir sık iğne yaptım. İlk sık iğne tepesini kapattım. Şimdi bir çift, buraya aynı yere bir tane daha batıyorum. Yanındakine tek. Burada da 5 arttıracağım. Bir çift, bir tek, çift battım, tek battım, çift battım. Bakın çift battım zaten böyle iki kanat gibi V şeklinde duruyor. Tek battığımız uzun duruyor. Buradan anlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere çift tek, çift tek. Şimdi sıradakine çift batacağız. Sonuna kadar gelelim bu şekilde. 15.yi tek, sonunda tek geldi. Başlangıçta çift batarak ilerledik. Sonundaki de tek geldi. Şöyle saymak istiyorum. Bakın ilk şöyle çift yan yana olanları 1 2 tek 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ilmeğimiz. Burada da 5 arttırdık. 15'e çıkardık. Arttırarak bu şekilde devam edeceğiz. Hemen baştaki ilmeğimizi birleştirdik. Bir zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar bir sık iğne yaparak başlıyoruz. Bunu yine buradan takıyorum. Yine çift başladım. Burada da iki tek bir çift olacak. Şimdi iki tane tek öreceğim. Yanındakini çift. Burada da 5 arttıracağız. 20 tane sık iğneye çıkaracağız. Yanından bakın çift 1 2, bunlar tek 1 2, yine çift V gibi duruyor bu şekilde. Tek yaptım, bir tane tekrar tek yapıyorum. Yanındaki çift. 20 tane sık iğnemiz olacak. Tekrar iki tek örüp bir çift yapacağım. Buraya çift yapıyorum ve 1 2 hemen sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, hemen yanındakine çift batıyoruz. 17 18 19. Yine iki tekli sonunu tamamladık. Başlangıçta çift başlıyoruz. Bir, yine aynı dibine birleştirdiğim yere bir sık iğne yaptım. Burada da yine çift başlayacağım ve 3 teke çıkaracağız. 3 tek bir çift olacak. Diğer sonraki sıra 4 tek bir çift olacak. Bu sırayı 3 tek bir çiftimizle başladık. 3 tek bir çift olarak devam edelim. Burada da toplamda 5 10 15 20 25 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bu sırada da sonrasında devam edelim. Evet, 25 sık iğne. Yine sonunda 3 tane tek denk geldi. Dibine de batarak 25 sık iğnemizi yaptık. Yine bir zincir çekiyorum. Birleştirdiğim yere bir sık iğne. Burada da 30 sık iğne ile artırmamızı tamamlayacağız. Son sıramız artırmada. 30 tane yine burada da bir çift olarak başlayacağım. 4 tek. Bu sistemde ilerliyor artırmamız. Bakın aynı yere bir çift yaptım. Yani 2 tane sık iğne. Yanındakine bir tek, 2 3 4
4 tek, şimdi alt sırada 3 tekti. Şimdi bu sırada 4 tek yaptıktan sonra sonraki sık iğneye 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sonuna kadar bu şekilde 30 tane sık iğnemiz olacak. Devam edeceğiz. Evet, 30 tane yaptık ve başlangıç yerine birleştirdim. Bu sırada hemen bir sık iğne yapıyorum ve hiç artırma eksiltme yapmıyoruz. 30 tane sık iğne olarak bu sırayı örelim. Devam edeceğiz. Sonuna geldim. Başlangıç yerine yine birleştirdim. 30 tane sık iğne ile bu sırayı da tamamladık. Şimdi artık arttırma yapmıyoruz. Şimdi eksiltme yerine yine eksilterek aynı oranda aynı sistemle ilerleyeceğiz. Bir tane sık iğne ilk birleştirdiğim yere yaptım. 2 3 ve 4. Nerede bitirmiştik? Şimdi 30 taneyi 25'e indireceğiz. 4 tek ve bir çiftli arttırmayı tamamladık. Şimdi 4 tek bir tane keserek devam edeceğiz. Şöyle ikisini birlikte alarak iki sık iğneyi 1'e düşürdük. 4 tane tek ördükten sonra bir kesme yaptık. Şimdi yine 4 tane tek sık iğne yapıyorum. 2 3 4. Hemen yanından ikisini birlikte alarak bir kesmemizi yapıyoruz. Bu şekilde bu sırada 25 tane yine olacak. 25, 20, 15, 10 diye ilerleyeceğiz. Hemen bu sırayı tamamlayalım. Diğer sırada örelim. Evet, 25 tane sık iğneye indirdik. Birleştirdim. Hemen birleştirdiğim yere bir sık iğne yaptım. Burada da yanına yine ikinciyi 3 tek ördükten sonra kesmemizi yapacağız. Burada da 20'ye düşüreceğiz. Sistem çok basit. Yanından yine 1 2 3 hemen 2 taneyi bir alıp kesiyoruz. 3 tek bir kesme yaparak ilerleyelim sonuna kadar. Burada 20'ye düşecek. Sonraki sırada 15, 2 tek bir eksiltme, 1 tek bir eksiltme olarak devam edelim. Sonrasında da hepsini tek kesme yaparak aynı 5 tane sık iğne olana kadar devam edeceğiz bu şekilde. Evet arkadaşlar, bir tek bir kesme yapana kadar geldim. Buraya geldikten sonra daha ağzı tam kapanmadan şöyle içerisine silikonlarımızı yerleştirelim. Sonrasında zor olur. Şöyle siz dilediğiniz kadar doldurabilirsiniz. Yani illaki böyle çok dolu olmasına gerek yok. Zaten şu kadife ip olduğu için de bir tok durması yapısında görüntüsü oluyor. Çok az daha koyacağım ben. Evet, bu kadar yeterli. Çok doldurursanız da çok sert olacaktır. Bir tek ördüm, bir de kesme yaparak yani kaça düşürmüş olduk biz bunu? 10 taneye. Evet, şimdi bir zincir çekip burada hepsini çift öreceğim. Sonrasında iğne yardımıyla kapatacağız. Çok basit. Artırmalarımızı nasıl yaptıysak eksiltmelerimizi de aynı oranda
sayımızı bulana kadar yapıyoruz. Başlangıç 5 sık iğnemizi. Dördüncüyü yaptık. Son eksiltmeyi yaparak bir, iki, 5 sık iğneyi yaptık. Bakın tamamen kapandı. Burada makasla biraz uzun kesiyorum. İğneme takacağım. Şu kısmı hem ipimizi temizlemek için hem de ağzını sağlamlaştıralım. Herhangi bir yere, dediğim gibi çok bir yazılı kuralı yok bunun. Zaten şu orta kısımlarına papatya sarıyla ördüğümüz yerler gelecek. Sadece şu kısımları temizleyelim. Sağlamlaşması adına ipimizi buradan gizleyelim. Burada bir düğüm atacağım. Sonrasında aynı yerden şöyle herhangi bir yerden çıkarıp ipimizi keselim. Papatyamızın bu orta kısmı hazır. Hemen şu iple yaptığım işlemi göstermek istiyorum. İğneme takıp geliyorum. İğneme ipimi taktım. Düğüm atsanız da olur, atmasanız da olur. Orta kısmından geçirdim. Bu şekilde yine aynı oranda bu ortadan bu tarafa yine iğnemi çıkartacağım ve böyle biraz çekiştirelim. Şu arada papatya, yani bu ayrımları belli olsun diye yine buradan arkadan, yani aynı şekilde tam yine ortaya çıkacağız. Bu tarafa ayarlayalım. Yani 6-5 dilimden oluşacak papatya. 1 2 daha sağlam bir iple yaparak bunu ayarlayabilirsiniz. Kopmayacağından emin olduğunuz bir iple. Bu ip de sağlam. Beş tane dilim olduktan sonra yine buradan bakın yukarıya bu şekilde ayarlayıp yapalım. Evet arkadaşlar, şöyle bakın göstermek istiyorum. 5 dilimden oluştu. Ben 2 sefer geçtim üzerlerinden. Daha böyle sıkarak şu kanatları belirginleşsin diye. Böyle ortadan da zaten gösterdim. Onu ayarlayıp şöyle düğüm atıp burada ipimi keseceğim. Buraya
işlemimiz bitti. Kanatlarını belirginleştirdim. Bakın bu kısımlardan iplerimiz zaten aralarda görünecektir. Dikerek bunu ayarladık. Dediğim gibi 2 kez sıkarak geçerseniz daha belirgin olacak. Hemen şöyle ortasına ben bir tane yaptım. Bundan bir tane de sizle öreceğim ve göstermek için sihirli bir halka çekiyorum. İçerisine 6 tane sık iğne yapıyorum ilk etapta. Onu da siz silikonla da yapıştırabilirsiniz. Ben diktim daha sağlam olsun diye. 4 5 6 sık iğne yaptım. İlk yaptığım sık iğneye birleştirip bir zincir çekiyorum. Aynı yere çift batarak bu sırada da artıracağım. Tüm sık iğnelere çift batıyoruz. Ortadaki kısmı da bu şekilde örerek, siz daha fazla yapmak istiyorsanız, yani büyük ya da küçültmek, sayılarını az başlayarak bunu da ayarlayabilirsiniz. Diğerini temizledim iplerini. Bunda biraz ip bırakacağım. Kesmeden ortasından dikerek tutturmak için başladığım yere tekrar birleştirme yapıyorum. İpimi biraz burada uzun çektim. Şuradan arka kısmı alıyoruz. Önde gözükmesin diye. Buna da bir düğüm atalım. Evet. İğneme takıyorum. Çok basit. Buradan tutturdum. Bunu da arkasına koyarak her tarafından tutturmanıza gerek yok. Şu orta kısmına tam çekiyorum. Bir iki kere tutturmanız yeterli olacak. Yine şöyle ortadan karşı tarafına tutmayan, yani şu taraftan tutturup burada bitireceğim. Şu orta kısmı geçirip burayı kapatmak istiyorum. Burada kesiyoruz. Papatyamızı tamamlıyoruz. Ve anahtarlığımızın şu kısmını, şu aradaki iplere, 2 kat oldu orayı diktiğimiz yerler, yani 2 kat doladığım ipe tutturarak anahtarlığımızı bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar, bu şekilde anahtarlığımı da o arasından geçirip tamamlamış olduk. Çok tatlı bir model oldu. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.